Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde mühendislik ve fizik problemlerine ilişkin matematiksel yaklaşımlar kapsamında çok serbestlik dereceli sistemlerin çözümlerine odaklanacağız. Çok serbestlik dereceli sistemlerin çözümleri tabi bu diferansiyel denklem takımları şeklinde gerçekleşiyor. Öncelikle problem modelleniyor. Bu fiziksel veya mühendislik problemi olabilir. Bu diferansiyel denklem takımlarıyla modelleniyor ve daha sonra bunun sistematik bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Peki bu çözümü nasıl yapacağız biz? Öz değerler ve öz vektörler problemiyle. Öncelikle öz değerler. Evet, bu problemin çözüm yöntemi olarak mühendislik alanında kritik olmakta ve değer denklemleri olarak, öz değer denklemleri olarak temsil edilen birçok problemi ele almada merkezi bir role sahip olmaktadır. Bu sistemlerde genellikle birden fazla serbestlik dereceli sistemler üzerinden karakterize edilir ve öz değerlerin ve öz vektörlerin sistem davranışına ilişkin kritik içgörüler sağladığı diferansiyel denklem sistemlerini çözmede de önemli olmaktadır ve gereklidir bu yöntemin uygulanması. Şimdi öncelikle bu tabii ki de matris formu şeklinde çözüm gerçekleşiyor. Öncelikle bir diferansiyel denklem takımımızı matris formatına çeviriyoruz. Fakat bu matris formu lineer bir formda olmak durumunda, matris denklemleri şeklinde. A bir matris olsun, çok boyutlu bir matris, yani kare bir matris. V burada vektörümüzü temsil ediyor. Durum uzayını veya durum vektörünü temsil ediyor. Eşittir lambda çarpı V şeklinde karakterize edilmekte. Peki burada lambdadan kastımız bu faktör, lambda faktör ile ölçekleniyor problem. Ve bu ölçeklendirmede burada öz değer olmuş oluyor. Lambda yani öz değere karşılık geliyor. Bu da bu öz değerlere karşılık gelen şu V'de öz vektörlere karşılık geliyor. Sistemin dinamiği de, bu çoklu sistemin dinamiği de A matrisi üzerinden tanımlanıyor. Peki bunu çözebilmek için öncelikle tabii ki ne yapmak lazım? Buradaki sağ taraftaki sistemi sola atmak lazım, değil mi? Sola atacağız o şekilde o yüzden. Yani şu forma gelecek. AV eksi lambda V eşittir 0 formuna gelecek. Peki burada bu bir skaler değer. Bunu matris formatına çevirebilmek için birim matrisle çarpmak lazım. Birim matrisle çarpmak lazım. Diyelim şu 3'e 3'lük boyutu olsaydı birim matrisi nasıl olacaktı? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 olacaktı. Bu 3 çarpı 3'lük. Mesela eğer A matrisimiz 3'e 3'lük boyutta olsaydı o zaman buraya I birim matrisi de ekliyoruz. I eşittir şeklinde. Ve ortak parantez alıyoruz. V parantezini alıyoruz. A eksi lambda I olmuş oluyor. A eksi lambda I çarpı V eşittir 0 olmuş oluyor. Evet, şimdi burada trivial olmayan çözümler için bizim A eksi lambda i'nin 0 durumuna bakmamız lazım. Çünkü burada V eşittir, V eşit değildir 0 olmak durumunda. Non-trivial çözümler için V eşit değildir 0. Dolayısıyla V vektörümüz 0'a eşit değilse durum vektörümüz, zaten bulmak istediğimiz de o. A eksi lambda i'nin 0'a eşit olması lazım. Peki bunun 0'a eşit olması nasıl mümkün olabilir? Determinantının A eksi lambda i'nin 0 olmasıyla mümkün olabilir. Peki burada A eksi lambda i tekilliğinin olması gerekmektedir. Yani bu çözümün gerçekleşmesi için A eksi lambda i'nin determinantının 0'a gitmesi gerekmektedir.
Ve bu determinant koşulu lambdada bir polinom denklemiyle sonuçlanır. Yani bizde bir polinom denklemi oluşturacak ve bu polinomun köklerini bulma problemine indirgenecek. Yani bu aslında bize neyi temsil edecek? Karakteristik polinomu temsil edecek. Onu yazalım. Peki buradaki kök değerleri de bizim öz değerlerimiz olacak. Yani lambda denklemindeki lambda kök değerleri eşittir öz değerler olacak. Şimdi her öz değer için denklemi, bu da öz değer denklemini karşılayan sıfır olmayan en az bir öz vektör mevcuttur. Yani burada bu V öz vektör olacak şekilde mevcuttur. Ve mühendislikte dinamik titreşim analizinde sıklıkla karşılaştığımız ve çok serbestlik sistemlerle karakterize edilen sistemlerle uğraşırken her bir öz değer bir titreşim moduna karşılık geliyor. Ve ilgili öz vektörü de mod şeklini tanımlıyor. Yani mekanik titreşimler özelinde bu. Öz vektörler mod şekline karşılık geliyor. Öz değerler ise titreşim moduna karşılık geliyor. Peki aynı zamanda mekanik ve yapısal sistemlerin analizinde de öz değerler sistemin doğal frekanslarını temsil ediyor. Ve öz vektörler de mod şekillerini temsil ediyor. Burada çeşitli yükleme koşulları altında sistemin tepkisini tahmin etmek ve titreşimlere ve diğer dinamik kuvvetlere karşı dayanıklı sistemler tasarlamak için oldukça önemli. Ve bu çerçeve kapsamında öz değer analizinin çoklu serbestlik derecesine sahip karmaşık sistemlere uygulanması için gerekli temel bilgileri burada sağlayacağız bu videoda. Öz değerleri ve öz vektörleri belirleme ve yorumlama yeteneği de mühendislerin ve bilim adamlarının sistem davranışını etkili bir şekilde tahmin etmelerine ve daha verimli, kararlı yapılar ve mekanizmalar tasarlamalarına olanak tanır. Burada tabii kararlılık problemiyle de ve doğrusal olmayan problemlerle de ilişkilendiriliyor bu sistem. Hani sistem dinamiklerinin yapılarını ve doğrusal olmayan sistem modellerinin analizlerini de içeriyor. Bu bağlamda yine öz değer, öz vektör problemine indirgemek bir problemi oldukça önemli. Bu şekilde bu formata dönüştürmek yani. Evet, şimdi demiştik ki burada diferansiyel denklem takımlarının bir matris formuna dönüştürülmesi üzerinden yürüyordu bu yaklaşım. Biz burada şimdi diferansiyel denklem takımlarını nasıl elde ettiğimize bakalım öncelikle. Bunu da bir örnek üzerinden tanımlayalım. Şimdi öncelikle problemi tanımlayan, yani sistemin modelini oluşturan, matematiksel modelini oluşturan diferansiyel denklem takımları nasıl kuruluyor onun için üzerinden bir örnek verelim. Şimdi burada ilgilendiğimiz diferansiyel denklem takımı adi diferansiyel denklem olacak. Zaman bağımsız değişkeni üzerinden. Diyelim iki tane basite indirgemek açısından iki boyutlu olsun. İki tane bağımlı değişken üzerinden tanımlansın bu diferansiyel denklem takımı, yani sistemin modeli. Birincisi x1 değişkeni olsun. Bu x1'in zamana göre türevi, adi türevi sadece zaman değişkeni olsun içerisinde. 3x1 artı x2 olsun bu örnekte. Bir diğer ikinci denklemimiz dx2'de dx2 bölü dt eşittir eksi 2x1 olsun. Tabi burada gizli bir tane 0. 0 çarpı x2 var değil mi? Burada da 1. 1 çarpı x2. Peki güzel. Şimdi burada x vektörümüz, tanımlayacağımız x vektörümüz x1 ve x2 değişkenlerini içeriyor. Bunlar bağımlı değişkenler. Aslında zamana bağlı. Zaman üzerinden değişiyor. Ve şunu ben başta gösterdiğim x nokta vektörü eşittir ax şeklinde tanımlayabilirim. A matrisi çarpı x vektörü x nokta vektörü olacak şekilde tanımlayabilirim. Bunu peki nasıl tanımlarım? Şunu ortak paranteze alırım. D bölü dt. Türevin zaten dağılma özelliği var. D bölü dt x1 x2
eşittir. Şimdi bir matris çarpımı ve burada da durum vektörümüz var. Durum vektörümüz yine x1 x2 x2 olsun. Şu 2 çarpı 1'lik bir vektör. 2'ye 2'lik bir matris olacak. 2 çarpı 1'lik bir vektörle çarpıldığında yine şöyle 2 çarpı 1'lik bir vektörü elde edeceğiz. Şimdi burası önemli. Birinci denkleme karşılık gelen kısım şöyle gösterelim. Birinci satır oluyor. Matris çarpımı gerçekleşiyor burada. Şu bölgede matris çarpımı var. Satır çarpı sütun olacak şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada birinci denkleme nasıl benzeteceğiz? dx1 bölü dt eşittir 3 çarpı x1 satır çarpı sütun. 3 çarpı x1 çarpı 1 çarpı x2. Şu birinci satır. Yani şu denklemi elde ettik. dx bölü dt eşittir 3x1 artı x2 olacak şekilde. İkincisine bakalım. İkincisinde de eksi 2 x1 ikinci satır bununla çarpılıyor. Çarpı 0 x2. Yani dolayısıyla bizim şuradaki A matrisimiz bu. Diferansiyel denklemi matris formuna çevirdik. Güzel. Şimdi bunu tanımladıktan sonra da bu problemin nasıl çözüldüğüne bakalım. Evet, şimdi şu formu elde ettik. Güzel. Burada bunun çözümüne nasıl bakacağız? Şimdi bunun çözümünü elde ederken amacımız xt eşittir v çarpı e üzeri lambda t formunda aramak. Şu çözüm formunu gösteriyor bize. Yani v çarpı e üzeri lambda t eksponansiyel fonksiyon. X dat burada dx bölü dt x dat'ı temsil ediyor. Eşittir ax. Şimdi bu xt çözümümüzse x dat ne olur o zaman? Yani bunun türevini alacağız zamana göre. Lambda çarpı v e üzeri lambda t eşittir a çarpı x eşit. X neydi zaten? V e üzeri lambda t. Şimdi e üzeri lambda t'ler götürdü birbirini. Sağda sola eşit. Ve bu özdeğer problemine indirgenmiş oldu. Yani lambda çarpı v eşittir a çarpı v çözümüne indirgenmiş oldu. Bunu çözersek zaten bu çözüm prosedürünü takip edersek biz dolayısıyla lambdayı ve e'yi bulacağız ve burada yerine koyunca genel çözümü elde etmiş olacağız diferansiyel denklem takımı. Peki şimdi tabii ki de burada o aynı manipülasyonu yapıyoruz. Bunu sağ tarafa attık. Attığımızı düşünelim. Sıfır yapmak için denklemi zaten. Sol tarafını sıfır yapmak için. A eksi lambda I eşit lambda I çarpı V vektörü eşittir sıfır oldu. Şimdi determinant şuranın da dolayısıyla determinantı V sıfır olamayacağına göre A eksi lambda I'nın determinantı sıfır olacak. Peki şimdi bu örnek üzerinden gidelim. A belli, lambda öz vektörlerimiz o. Öz değerlerimiz olacak. Dolayısıyla şu denklemi şuradaki örneğe geri dönecek olursak bunu manipüle edeceğiz şimdi. Bunun determinantını bu şekilde yazmamız lazım. Nasıl yazıyoruz determinantını o şekilde? Determinant A eksi lambda I eşittir dedik. Eksi lambda ile birim matris çarpılıyor değil mi? Şöyle lambda çarpı. Bizim asıl A matrisimiz içerisinde ne vardı? 3 vardı. 3 vardı, 1 vardı, eksi 2 vardı, 0 vardı. Peki eksi lambda, şurada eksi lambda olacak, burada da eksi lambda olacak yine. Yani dolayısıyla bu neye eşit olacak? 3 eksi lambda 1 eksi 2 0 eksi lambda eksi lambda. 3 eksi lambda 1 eksi 2 eksi lambda. Peki bunun determinantını sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi determinant nasıl alınıyordu 2'ye 2'likte? Karşılık
çarpımı eksi şu çaprazların çarpımı. Diagonal eksi off diagonal. Yani şu iki elemanın çarpımı eksi bu. Dolayısıyla yine yazalım. 3 eksi lambda çarpı eksi lambda eksi 1 çarpı eksi 2 eşittir. Şimdi burası dağıldığına göre bu eksi eksi artı yapar. Lambda kare oldu. Lambda kare eksi 3 lambda. Lambda kare eksi 3 lambda geldi buradan. Bu da eksi eksi artı artı 2 yapar. Lambda kare eksi 3 lambda artı 2 yaptı. Eşittir 0 diyeceğiz değil mi? Determinant 0. Evet, dediğimiz gibi polinoma indirgenmiş oldu şu. Şu bir karakteristik polinom oldu. Bu karakteristik polinomun çözümü de bize neyi verecek? Öz değerleri verecek. Problemin öz değerlerini verecek. Peki şimdi bu karakteristik polinomu elde ettik. Ve bunun köklerini bulacağız. Bunun köklerini bulmak için basit çarpanlarını ayırıyoruz. Şu lambda eksi 1 çarpı lambda eksi 2 oluyor. Eşittir 0. Bunu normalde diskriminant formülasyonundan da yapabiliriz. Yani eksi b lambda 1 2 eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a şeklinde kökleri bulunuyor bu formülasyonun. Burada a şunun katsayılarını temsil etmekte. En yüksek dereceli polinomun katsayısını temsil etmekte. 1. Lambda delta dediğimiz b kare eksi 4ac. Karekök içerisinde şu eksi 3 b'yi temsil etmekte. C de 2 olmakta. Burada yerlerine koyduğumuzda zaten lambda 1 2 birincisi bir tanesi 1 diğeri 2 çıkacak. Dolayısıyla lambda 1 eşittir 1. Lambda 2 eşittir 2 oluyor. Yani 2 tane öz değeri var bu sistemin. Evet, şimdi öz vektörlerini bulalım. Yani dediğimiz gibi şu formda ifadeyi, çözümü şu formda elde edecektik. V çarpı E üzeri lambda T şeklinde değil mi? Dolayısıyla burada lambda bir tanesinin öz değeri E üzeri T'ye, diğeri de E üzeri 2T'ye karşılık geliyor. Şimdi öz vektörlerini de bulalım. Bu problemin. Evet, şimdi öz değerleri bulduk. Sırada öz vektörler var. Bizim formumuz şu şekildeydi. A eksi lambda I çarpı V eşittir 0 formülasyonundaydı. Şimdi lambda 1 eşittir 1 için inceleyeceğiz. Sonra lambda 1 eşittir, lambda 2 eşittir 2 için inceleyeceğiz. Şimdi lambda 1 eşittir 1 için bizim A matrisimiz nasıl oluyordu? Şöyle gösterelim hemen. A matrisimize bakalım. 3'e 1 eksi 2'ye 0'dı. 3'e 1 eksi 2'ye 0'dı. Şimdi diagonal taraflara geliyor. Diagonal taraflara buna 1 koyarsak zaten bir birim matrisimiz var. 0 1 0 şu şekilde. Bunun katsayısı da 1 olduğu için 1 ile çarpılıyor şuraları. Şimdi 1'den çıkartırsak bunu ne elde ederiz? 2 elde ederiz. Burada zaten şu 1 devam ediyor aynı şekilde. Evet, burada eksi 2 var. Burada 0 var. Çıkarttığımız zaman burası eksi 2 oluyor. 0'dan eksi 1'i çıkartacağız. Eksi 1 oluyor. Yani elde edilen matrisimiz şu şekilde. 2'ye 1 yeni matrisimiz çıkartılmış hali. 2'ye 1 eksi 2'ye eksi 1. Peki çarpı V vektör. Bu tabi vektör oluyor. Öz vektör V1 ve V2. 2 tane öz vektör oluşuyor. Eşittir 0 olacak şekilde. Şimdi bu bize neyi verecek? Şu şekilde. Satır çarpı sütun şeklindeydi denklemimiz. 2 çarpı satır çarpı sütun şeklinde olduğu için 2 çarpı V1 artı V2 eşittir 0 oluyor. Bu birincisi. Eksi 2 çarpı V1 eksi V2 eşittir 0 oluyor. Şimdi iki bilinmeyen iki denklem var bu sistemde. Bunları çözdüğümüzde lambda 1 için olan öz vektörlerimiz, yani şu iki
iki denklem takımını çözmemiz gerekiyor. Burada çözdüğümüz zaman V1 eksi 1 V2 de 2 olacak. Yani bunun yerine 1 koyarsak ne olur? Eksi 2, 2'yi götürdü, 0 yaptı. Bu denklemi de sağlaması lazım. V eksi 1 koyarsak artı 2 oldu. V2 de zaten 2 idi. 2'den 2 çıktı, 0. Evet. Dolayısıyla bizim V1'imiz, birinci öz vektörümüz eksi 1'e 2. Tamam. Şimdi lambda 2 için yapalım. Lambda 2 eşittir. Lambda 2 eşittir 2. Yine aynı şekilde burada o zaman yine modifiye edilmiş A matrisimiz şu şekilde olacak. A eksi lambda i dediğimiz için 3'e 1 eksi 2'ye 0'dı yine A matrisimiz. 3'e 1 eksi 2'ye 0'dı. Şurada. Bundan eksi 2 çarpı i'yi çıkartacağız. Diagonaller. Ve dolayısıyla bize şu işlemi yaptığımızda 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 2 çıktı 1. Şurası da zaten 1 oluyor. Eksi 2'den eksi 2, evet, eksi 2'den 0 çıktı. Eksi 2. 0'dan eksi 2 çıktı. Eksi 2. Yani bu da 1'e 1, eksi 2'ye eksi 2 olmuş oluyor. V yine V vektörüyle çarpılırsa, bu V vektörü neyi ihtiva ediyor? V1 ve V2'yi. Tabi lambda 2 eşittir 2 için olan öz vektörleri, ona karşılık gelen. Yine burada satır çarpı sütun şeklinde açıyoruz. Birinci denklem takımımız. Birinci denklemimiz V1 artı V2 eşittir 0. İkincisi eksi 2 V1 eksi 2 V2 eşittir 0. Evet, burada da bunun çözümünde de eş zamanlı olarak çözdüğümüzde V1'e eksi 1 oluyor. V2'ye 1 oluyor. Bu denklemi sağlıyor. Burada da V1'e eksi 1 koyarsak 2 olur bu. V2'ye 1 koyarsak 2 olur. Eksi 2 çarpı 2 yine de bu ikisi 0 yapar. Dolayısıyla V2 ikinci öz vektörümüzde eksi 1'e 1'miş. Peki sonuç olarak elimizde ne var? Hemen ona bakalım. En sonunda bir bağlayalım. Peki şimdi bizim çözüm formumuz şuydu, hatırlarsanız. Xt eşittir V çarpı E üzeri lambda çarpı T'ydi değil mi? Çözümümüz. Yani V çarpı E üzeri lambda T. Xt. Bu tabi genelleştirilmiş çözüm. Burada öz vektörlere karşılık geliyordu. Bu da öz değerlere karşılık geliyordu. Şimdi lambda 1 öz değerlerimiz lambda 1 eşittir 1. Lambda 2 eşittir 2. Ve öz vektörlerimiz de şu şekilde. V1 eşittir eksi 1'e 2. V2 eşittir eksi 1'e 1. Güzel. Şimdi bunlar mod şekillerine karşılık geliyor. Normalde titreşim probleminde mesela. Bunlar da doğal frekanslara, sistemin doğal frekanslarına, yapısal mühendislik problemlerinde karşılık geliyor. Peki bu şimdi genel çözüm olarak nasıl ayrıştırılıyor? Onu söyleyelim, ondan bahsedelim. Xt'nin çözümü C1 gibi bir katsayı var. Bu katsayı başlangıç problemine bağlı olarak değişecek. Ondan sonra onun değerlerini başlangıç problemi içerisinde diferansiyel denklemlerin başlangıç problem çözümüne dayalı olarak bulacağız. Şimdi C1 ile V1'i çarpıyoruz doğal olarak. E üzeri lambda 1'i kullanıyoruz. E üzeri lambda 1 T şeklinde. Yani C1 çarpı V1 çarpı E üzeri lambda 1 T artı C2 diğer katsayımız.
belirsiz katsayı bu. Onu başlangıç problemine bağlı olarak bulacağız. C2 çarpı V2 E üzeri lambda 2 T şeklinde gösterilebiliyor. Peki devam edelim, bunu açalım. Xt eşittir. Yine C1. V1'imiz neydi? Eksi 1'e 2. E üzeri lambda 1 neydi? 1'di. E üzeri 1T. Artı C2. Yine eksi 1'e 1. E üzeri 2T. Peki güzel. Şimdi şunu biz nasıl genişleteceğiz? Tekrar yine bir toparlayalım. Toparlayacak olursak eksi C1 E üzeri T. Yani iki tane çözümümüz olacak bizim. Birincisi eksi C1. Çünkü iki bilinmeyenli bir denklem. Denklem sisteminde iki boyutlu. Yani iki tane denklemimiz var. O yüzden çözümde iki tane oluyor. X1 ve X2. X1'e karşılık gelen X1 bağımlı değişkenine karşılık gelen, bu da X2 bağımlı değişkenine karşılık gelen eksi C1 çarpı E üzeri T artı, pardon artı değil, bu da eksi, şurası eksi olduğu için eksi C1 çarpı E üzeri T eksi, bir saniye şunu sileyim, eksi C2 E üzeri 2T. İkincisi X1 bu. X2 ne? 2 çarpı C1 E üzeri T 2 çarpı C1 E üzeri T artı C2 E üzeri 2T. Peki bu diferansiyel denklem takımının genel çözümü oldu ve burada da başlangıç problemine, yani bizim burada iki tane başlangıcımız olacak mesela, atıyorum x1 0 ve x2 0 olacak. Biz burada denklemde bunları yerine koyunca doğal olarak buradaki C1 ve C2'yi bulmuş olacağız. Bir de bunun tabi eğer ikinci dereceden olsaydı sistem, bunların türevlerinin de x1.0, x2.0 şeklinde başlangıç koşullarını verilmesi gerekliydi. Bu başlangıç problemine dayalı çözüm. Peki burada ne oluyor? Neyi elde ediyoruz biz? Burada lineer süperpozisyonu, yani burada scale edilmiş, yani ölçeklendirilmiş öz vektörlerin lineer süperpozisyonu temsil ediyor. Ve eksponansiyel fonksiyonu da şu bizim zaman dinamiğimizi belirliyor. Yani lambda bizim zaman dinamiğimizi belirliyor. Şu da bunun davranışını, sinyalin mekansal davranışını belirliyor. Mod şeklini belirliyor. Ve bunları süperpozisyonu şeklinde bir çözüm üretmiş oluyoruz burada diferansiyel denklem takımımıza. Ve aynı zamanda sistemin nasıl başlangıç koşulları verildiğinde zaman içerisindeki evrileceğini bu denklem sistemi üzerinden, bu çözüm üzerinden de gerçekleştirmiş oluyoruz. Zamana bağlı eksponansiyel fonksiyonu şeklinde. Peki bu tabi dinamik sistem, mekanik ve elektrik mühendisliğinde, dinamik sistem analizinde, kararlılıkta, osilasyona dayalı davranışlarda, yani titreşim davranışlarında ve uzun süreli davranışlarda ki mekanik sistemlerde kullanılıyor bu çözüm yöntemi. Dolayısıyla matematiksel anlamda bunu incelemek önemli. Şimdiki yapacağımız işte iki farklı çözümü karşılaştırmak. MATLAB'de öncelikle nümerik çözüme bakacağız. Denklem takımlarının nümerik çözümü nasıl oluyor? Ve burada da çözdüğümüz analitik çözüme bakacağız. Nümerik ve analitik çözümün ikisini de karşılaştıracağız. Karşılaştırmalı analiz. Analiz yapacağız. Bunu da MATLAB programında göstereceğim. Şimdi devam edelim. Tabi burada MATLAB programına geçmeden önce bir de sistemin kararlılığından bahsetmek gerekli. Yani bu diferansiyel denklemin çözümünde bu çözümün kararlı olmasından ve sistemin dinamiğinin kararlı yapıda olmasından bahsedelim. Burada şimdi bahsetmiştik, söylemiştik zaten. dx bölü dt eşittir ax gibi bir denklem sistemimiz vardı. Denklem takımımız vardı.
Şimdi bunun çözümlerini bir kere a eksi lambda i şeklinde olacak. Çarpı v eşittir 0 demiştik. Bu diferansiyel denklemi çözümünü elde ederken. Ve bizim xt'miz de nasıl şekilleniyordu? V çarpı e üzeri lambda t şeklinde çözüm araştırıyorduk. Güzel. Burada şimdi lambdanın yani öz değerin değerlerine göre negatif veya pozitif olmasına göre yani işaretine göre ve aynı zamanda yapısına göre kararlılık değişiyor. Şimdi burada şu özdeğer fonksiyonu şimdi frekans uzayında şu şekilde temsil edilsin. Bunun iki bileşeni olsun. Çünkü bu özdeğer fonksiyonu karmaşık bir sayıda olabilir. Reel sayıda olabilir. Eğer bizim çözümümüz reel sayıda yani negatif reel düzlemdeyse diyelim iki tane denklem takımının çözümü iki tane diferansiyel denklem sistemimiz olsun. Bunun çözümünün sonucunda iki tane özdeğer elde edeceğiz. Ve bu özdeğerin işaretlerinin de ve yapısının da negatif gerçek sayı olduğunu kabul edelim. Burada eksi şuraya karşılık geliyor. Eksponansiyel. Peki bu eksponansiyelin eksi olması ne demek? Çözümün kararlı olması demek. Yani zaman sonsuza doğru gittiğinde bir şekilde çözüm de sıfıra gidecek. Gibi düşünelim, sadece bir eksponansiyel olsaydı baskın. Burada baskın kutupları yani baskın çözümlerin, karakteristik polinomun baskın çözümlerinden bahsediyoruz. Bunun tabii ki de ileride veya geride orijine yakın olması veya orijinden uzak olması sistemin hızını belirleyecek. Bu sayı büyüdükçe çünkü daha hızlı sönümlenecek. Diğer türlü daha yavaş sönümlenecek. Bu şekilde detaylar var. Fakat tamam. Dolayısıyla kararlı çözüm için bizim şu düzlemde kalmamız gerekiyor. Öz değerlerin burada çıkması lazım. Burada çıkarsa problemli. Bizim önceki örnekte bulduğumuz öz değerler çünkü 2 ve 1'di buralarda çıktığı için bu ne oluyor? Eksponansiyel olarak sistemi büyütüyor. Yani kararsızlığa götürüyor. Zaman gittikçe sinyalin değeri de büyüyor zamanla. Şu kısım istenmiyor. Şurası unstable. Yani kararsız. Kararsız bölge. Şurası da kararlı bölge dedik. Peki tamam. Peki eğer bizim kutuplarımız yani çözümümüz öz değerlerimiz şurada çıksaydı ne olacaktı? Eksi bir de bir tane şu sayı yani lambda eşittir. Mesela diyelim eksi 3 artı 5i olsun. Bir de bir karmaşık sayı şu karmaşık düzlem ya da j. Burada kompleks eşlenik kutuplar oluşuyor ve bu kompleks eşlenik kutuplarda eksponansiyel harmonik şekilde davranmasına sebep oluyor. E üzeri eksi 3 mesela e üzeri eksi 3t eksi e üzeri 5jt. Peki bunun açılımı ne? Zaten bu Euler sayısı kosinüs omega t artı i sinüs omega t şeklinde oluyor. Yani bir harmonik bileşen geliyor. Şu kısma buna omega dersek mesela. J omega e üzeri j omega t. E üzeri j omega t'nin açılımından bahsediyoruz. Kosinüs omega t artı j sinüs omega t şeklinde. Buna da eksponansiyel kısmı da terim de geliyor, çarpılıyor şu çarpıma. Yani e üzeri sigma t şeklinde de şuradaki 3 olan mesela eksponansiyel kısmına geliyor. Dolayısıyla eksponansiyel harmonik fonksiyona dönüşüyor bu. Bu da neyi temsil ediyor zaten? Başladığında sinyalin yavaş yavaş sönümlenerek gitmesini. Kararlı yapıda şu zarf bandı içerisinde kararlı yapıda sönümlenerek titreşiyor. Güzel. Bunlar da orada onları kontrol ediyor dedik. Karakteristik açısından. Eğer bu bölgede oluyorsa da şu bölgede çıkıyorsa da öz değerlerimiz burada kararsızlığa gidiyor sistem. Giderek osilasyonlar büyüyor. Ve zarf bandı da şöyle büyüyor. Evet, şimdi biz burada MATLAB programlamasına geçmeden önce A matrisimizi, sistem matrisimizi değiştirdik. Kararlı yapıda olması için bahsettiğimiz ilkeler doğrultusunda sebeplere dayanarak.
Eksi 2'ye eksi 1, eksi 1'e eksi 3 yaptık. Burada yine aynı metodolojiyi uyguluyoruz. Determinant a eksi lambda eşittir 0 dedik. Karakteristik polinomu çıkardık. Karakteristik polinomda lambda kare artı 5 lambda artı 5 oldu. Yine diskriminant formülasyonunu kullanarak lambda 1 ve lambda 2'yi elde ettik. Lambda 1 eksi 5 artı kök 5 bölü 2. Lambda 2 de eksi 5 eksi kök 5 bölü 2 olacak şekilde burada hesaplandı. Şimdi artık bunu bir de şeye geçip MATLAB'e geçip MATLAB üzerinde de doğrulayalım. Yani özdeğer öz vektör problemini öncelikle çözelim. Daha sonra da nümerik ve analitik çözümleri karşılaştıralım. Bu kararlı olması için de işte sistem matrisini değiştirdik. Yani cevabımızın kararlı olması açısından. Evet, şimdi MATLAB scriptindeyiz. Burada A sistem matrisini tanımladık öncelikle. Eksi 2, eksi 1, eksi 1, eksi 3. Ve buradan AIK komutu var MATLAB'de. Özdeğer ve öz vektörünü bulmak için. Şu matrisin. Dolayısıyla bu özdeğer problemini çözüyor. Hızlı bir şekilde. Bunu çözdüğümüzde şu command window'a yapıştırıyoruz. Öz vektörlerimiz şunlar. Şunları temsil ediyor. Öz değerlerimiz de eksi 3.6'ya eksi 1.38. Ne bulmuştuk biz? Eksi 5 artı kök 5 bölü 2. Eksi 1.38 eksi 5 eksi kök 5 bölü 2 de eksi 3.6118. Tamam, güzel. Dolayısıyla bunu doğruladık. Buradan da hızlı bir şekilde yapılabilir. Özdeğer öz vektörleri bulduktan sonra bizim formülasyonumuzun yani açılımı nasıldı? Onu gösteririz. Ve şimdi kodlama işlemine başlayabiliriz. Yani açılımımız şu şekilde olacak. X solution'ımız, çözümümüz. E üzeri yani eksponansiyel birincisi mesela öz vektör için. Birinci öz vektörümüz eksi 3.6 diyelim. Eksponansiyel. Evet, şimdi burada çözümleri bulacağız. Şimdi öz değerlerimiz, hemen öz değerlerimize bakıyoruz. Bu şekilde, öz vektörlerimiz de bu şekilde. Şimdi bu bizim çözüm formumuz nasıl oluyordu? Ona bir göz atalım tekrardan. XT çözümümüz 2 tane. Şimdi öz vektörler şurada. V1 ve V2. Bunlar tabii ki de öz vektörler sütun vektörü şeklinde sıralanıyor. Şuraya öz değeri geliyor. Sonra ikinci sütuna geçiyor. İkinci sütun vektörü şeklinde sıralanıyor. Yani burada karşılık gelen, birinci çözüme karşılık gelen ne oluyor? Satırlar olmuş oluyor. Çünkü neden? C1 çarpı eksi 1 E üzeri T artı C2 çarpı eksi 1 E üzeri 2 T idi. İlk örneğimizde hatırlarsanız C1 çarpı 2 E üzeri T artı C2 çarpı 2 E üzeri 2 T idi. C2 çarpı 1 E üzeri 2 T idi. Yani burada buna karşılık gelen satırlarda birinci çözüme karşılık geliyor. Satırların öz vektörleri. İkinci çözüme karşılık gelen de buradaki satırların öz vektörleri. Peki o zaman biz ne yapıyoruz? Burada zaten kolay, diagonal olduğu için birinci öz vektör öz değeri alıyor. Sonra burada da ikinci öz vektör. Yani şu 1 oluyor, bu 2 oluyor. Öz vektörleri alırken, öz vektörleri alırken de şurasını ne yapıyoruz? 1 yani V'nin 1'ini alacağız. Sonra V'nin 1-2'sini alacağız. V'nin 1-2'si şu. V çünkü şu şekilde gösterilmişti. Sütun vektörleri şeklinde. 1-2'yi alacağız. Şurada 2-1 ve 2-2'yi alacağız. Şurada da ikinciyi formüle ederken şu V2-2 olacak. Şu V2-1 olacak. Bu da V2-2 olacak. Şimdi tekrar dönelim. X1'i yazarken V11 çarpı eksponansiyel D11 T artı V12 çarpı eksponansiyel D22 T.
x2'yi yazarken v2 çarpı eksponansiyel d1 t artı v2 çarpı eksponansiyel d, pardon, d2 olmuş şu. Evet, bu d2, evet, bu v1 tamam, doğru. Yani satırları alıyoruz. Burada birinci satır birinciye karşılık geliyor. İkinci satır ikinci çözüme karşılık geliyor. Güzel. Bunu çalıştırdığımızda zaten x1'in değerini buluyoruz ve x2'nin değerini buluyoruz. Bu tabii ki de sembolik bir çözüm. Burada biz zaman değer verdiğimizde tabii öz değer, yani başlangıç problemiyle bunu ilişkilendirdiğimiz zaman nasıl olacak? Şimdi de ona bakalım. Onun koduna bakalım. Evet, şimdi bu kodu yazdım. Burada x1 çözümüne tabii ki de başlangıç problemine dönüştürebilmek için C1 ve C2'yi eklemek lazım. C1 ve C2 katsayılarını da eklediğimizde ve problemimiz şimdi buradaki öz değer problemini oluşturup önce matrisi tanımladık. Öz değer problemini çözdük. Ondan sonra da burada C1 ve C2 şeklini tanımlayıp yine bu çözüm formunu yazıyoruz. Çözüm formunu yazdıktan sonra burada başlangıcımızı ekliyoruz. Başlangıç diyelim 0,1,0,1 olsun. x1 yani başlangıç 0,1. x2'nin de başlangıcı 0,1 olsun. Ve daha sonra bunu bu çözümde yerine koyuyoruz. Tabii ki de t'ye 0 vererek, şu denklemde t'ye 0 vererek çözümde yerine koyuyoruz. Ve daha sonra yer değiştiriyoruz katsayılarıyla çözümün. Ve oradaki C1 ve C2 katsayılarını buluyoruz. Ve daha sonra da çizdiriyoruz. Bunu çizdirelim ve analitik çözümünü bulalım. x1 ve x2'nin. Evet, çizdirdiğimizde gördüğümüz gibi sistemin analitik çözümü bu şekilde olmakta. Şu x2'yi temsil ediyor kırmızı. x1'in yörüngesi de ve bu şekilde dediğimiz gibi sönümleniyor ve kararlı bir çözüm. Yaklaşık 3 saniye içerisinde bunlar sıfıra ulaşıyor. Güzel. Şimdi de devam edelim burada. Bunun nümerik çözümünü nasıl yapacağız? Şimdi şu uygulama şu sistemin daha kompakt formda uygulanmış hali. Şurada gözüküyor. Analitik çözümün kompakt forma getirilmiş hali. Yine aslında bunun aynısını yapıyoruz. Peki nümerik çözümü nasıl yapacağız? Nümerik çözümü OD45 koduyla yapıyoruz. OD45 diferansiyel denklemleri nümerik çözümlerini bize veriyor. MATLAB'in içerisinde özel bir nümerik çözücü. Bu tabi Runge-Kutta yöntemiyle çözüyor. Runge-Kutta 4. dereceden Runge-Kutta yöntemini kullanarak çözüyor. Buradaki problemi, nümerik problemi. Ve burada tabii ki de zaman aralığını veriyoruz. Simülasyonda 0 ile 10 arasında verdik. Saniye içerisinde bize çözümü ver diyoruz. Ve x0 başlangıç koşullarını giriyoruz. Daha sonra bunu çözünce bu da tabii ki de x-stat eşittir a çarpı x şeklinde sol tarafta türevleri geliyor. Sağ tarafta da a çarpı x şeklinde geliyor. Ve bunları da çizdiriyoruz. Çizdirdikten sonra da nümerikle analitik yöntemin cevaplarını karşılaştırıyoruz. Hemen bunu çalıştıralım. Evet, çalıştırdınız. Burada görüyorsunuz yine x1'in nümerik çözümü, x1'in analitik çözümü, x2'nin nümerik çözümü, x2'nin analitik çözümü, bunlar örtüşüyor ve bu şekilde yine sıfıra oturuyor 3 saniyede yaklaşık. Dolayısıyla ben size bu kodları da paylaşacağım. Dilediğiniz gibi bakarsınız. Farklı uygulamaları da bu şekilde entegre edebilirsiniz. Çoklu sistemler için. Tabi burada matrisin boyutu değişiyor. Yani A matrisi değiştikçe, boyutu değiştikçe de işlem karmaşıklığı artıyor, fakat sistematik olarak programlama açısından bunun mantığı aynı. Dolayısıyla yine bunu uygulayabilirsiniz pratik bir şekilde. Evet, bu söyleyeceklerim bu kadar. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Yine sorunuz olursa, kafanıza takılan bir soru olursa bununla ilgili, bu konuyla ilgili her türlü soruya açığım ve her türlü soruyu sorabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler dilerim.